Abi ben 14 yaşındayım. Amerika'ya küçüklüğümden beri gelmek istiyorum. Peki sen benim yaşımda olsaydın neler yapardın? Cevaplarsan çok sevinirim. Tabii ki cevaplarım. Hatta bu yorumuna video ile cevap vermek istedim. Çünkü ben de aynı senin gibi 14 yaşındayken cevaplar arıyordum. Ben de aynı senin gibi 14 yaşındayken herkese bu soruyu soruyordum. Doğru yönlendirmeler de oldu, yanlış yönlendirmeler de. Ben seni kişisel olarak tanımadığım için, hayatını ve geçmişini bilmediğim için sana tavsiye vermem çok doğru olmaz. O yüzden bu videoda söyleyeceklerimi böyle arkadaşlık içinde düşünceler olarak düşün. Ama ben kendi açımdan 14 yaşında bir kardeşim olsaydı ona bu 3 şeyi söylerdim. Beni yakından tanıyanlar ve takip edenler bilir. Benim için birincisi kesinlikle ve kesinlikle iyi bir vücuda sahip olmak. İyi bir vücudun varsa dünyanın neresine gidersen git, ne işini yapıyor olursan ol, hem daha fazla saygı görürsün hem daha fazla başarılı olursun. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye bir sözü vardır Atatürk'ün. Çok doğru bir söz. Bu olay daha iyi bir şekilde açıklanamazdı. Ben vücut geliştirmeye ilk 20 yaşındayken kızlardan daha fazla ilgi görebilmek için başlamıştım. Yalan yok. Ama sonra tabii ben de olgunlaştım, zaman da geçti. Şöyle bir şey anladım, olay bu değilmiş. Olayın arkasında çok farklı, çok başka boyutlar var. Başarılı olabilmen için, bir şeyleri başarabilmen için ihtiyaç duyacağın bütün anahtarları vücut geliştirirken toplayabilirsin. İyi bir vücuda sahip olman bunun için çalıştığını gösterir. Bu parayla satın alınan bir şey değil. Belki de en güzel yanlarından birisi bu. Hem sana sıkı çalışmayı öğretecek, hem disiplini öğretecek ve zamanla sonuçlar aldığında sana sabırlı olmanı da sağlayacak. Belki böyle kulağa basit gelen bir şey ama gerçekten mentalite ve hayata bakış açını komple değiştirecek. İlaçtan uzak dur. Sağlıklı beslen, sporunu yap, iyi hissetmeye ve iyi gözükmeye başlayacaksın. Kendini sevmeye ve kendini bulmaya başlayacaksın. Başta zor ve sıkıcı gelebilir. Bu çok normal bir şey ama sen geliştikçe zevk almaya başlayacaksın. Kolay olsaydı zaten bunu herkes yapardı. Bir şeyin zorluk derecesi ne kadar fazlaysa ödülü ve getirisi de o kadar fazladır. Amerika'da bile beni burada işe alan müdür o gün böyle üzerimde dar bir tişört vardı. İşte gittim oturdum. Direkt böyle bir kuru bir konuşma oldu. Ondan sonra oh man, I can tell you work out. That's great. Böyle spor yaptığın çok belli işte. Ne güzel bir şey bu gibisinden bir şey söyledi. Ondan sonra muhabbet kaynadı vesaire. Konuştuk, aramız ısındı, spordan bahsettik. Direkt sonra işte işe alındım. Düşünsene benim 120 kilo biri olarak oturduğumu işte derin derin böyle ağır ağır nefes alıyorum falan. Çok farklı bir deneyim, çok farklı bir muhabbet yaşanırdı. Belki işe bile alınmazdım. Ve kulağa basit gelebilir ama dediğim gibi ben hayatım boyunca bunun farklı yerlerde, farklı şekillerde 1 milyon kere faydasını gördüm ve hiçbir zaman zararını görmedim. Evet, diğerlerine göre belki hayatım böyle sanki daha monoton, daha basit, sıkıcı gelebilir diğer insanlara göre. İşte dışarıda alkol alacaklar, sana sıkıcı diyecekler. Sen çünkü onların gittiği yerlere gitmeyeceksin falan ama emin ol, uzun vadede sana getirisi çok daha fazla olacak. Yaşamak istediğin hayata ulaşmanda sana 1 milyon getirisi varken belki götürüsü 100, belki 1000, belki 5000 kere olur. Hani o yüzden sana vereceğim ilk tavsiye kesinlikle bu olur. İkincisi tabii ki Amerika hayalin varsa İngilizceyi öğrenmen kesinlikle ve kesinlikle şart. Zaten dünyanın diliydi. Sosyal medya sayesinde artık dünya iyice globalleşti. İngilizceyi herkes kabul etti ve kaçınılmaz bir hale geldi. İngilizceyi ne kadar iyi konuşuyorsan o kadar çok ekmek yersin. Ne kadar çok kişiyle anlaşıyorsan o kadar çok kapı açılır. Bir de Amerika'da yaşamak istiyorsan İngilizceyi öğrenmek zorundasın desem yeridir. Çünkü burada konuşulan İngilizce ile bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz İngilizce arasında dağlar kadar fark var. Abi iyi hoş da İngilizceyi nasıl öğreneceğim diyor olabilirsin. İngilizce de aynı kas gelişimi gibi kullandıkça gelişen bir şey. Yani pratik yapman gerekiyor. Okuldan, internetten, filmlerden, müziklerden öğrendiğin İngilizce burası için yetersiz olacaktır. O yüzden eğitimin üzerine, okulun üzerine efor sarf etmen kesinlikle şart. Ben biraz şanslıydım. Alanya'da doğdum, büyüdüm. Alanya böyle turistik bir yer. Sürekli turistlerin geldiği bir yer. Oraya gelen insanların da İngilizce ikinci dili. Yani işte Avrupa'dan gelen herkesin kendi ana dili var. Aynı bizim gibi Türkçenin arkasına İngilizce. Ama onlar
her zaman biraz daha iyiydi. Nedendir bilmiyorum. Her neyse, ben gelen insanlarla küçüklükten beri meraklı olduğum için hep böyle konuşup anlaşmaya çalışırdım. Sürekli bir şeyler öğrenip öğrendiğim şeyleri bir sonraki insanlarda kullanmaya başlardım. İşte küçükken böyle kızlara asılır, onların MSN'lerini alırdım. MSN o zamanki bir chat programı, böyle işte karşılıklı konuşup MSN'lerini alıp sürekli onlarla böyle webcam açıp konuşurdum. İşte hi, how are you, what are you doing, bugün ne yapıyorsun, nasılsın, ne yaptın, ne zaman geleceksin, sürekli böyle darlardım. Şu an Google Translate de oldukça gelişti. O zaman kendim bir şeyler üretmeye çalışırdım. O yüzden pratik yapıp her gün böyle küçük küçük onu geliştirmen gerekiyor. Bir insandan öğrendiğin bir şeyi hemen direkt gidip diğerinde kullanman gerekiyor. Şu an bile Amerika'da buradaki İngilizce çok farklı, çok başka bir boyut. Ben sana direkt şöyle bir örnek vereyim. Rain check diye bir kelime duymuştum. Bu kelimeyi öğrendiğim günü hala unutmuyorum. Duyduğum gibi direkt böyle telefona yazdım, işte rain check meaning diye yazıyorum. İngilizce öğrenmeye çalışıyorum her şeyi. Rain check direkt duyduğum zaman böyle şey gibi geliyor. Yağmur kontrolü Türkçe'ye çevirdiğin zaman, ama anlamı bu değil. Anlamı bir şeyi direkt böyle hayır deyip reddetmek yerine sonraya erteliyorsun. Yani bizdeki gibi kuru bir yalan söylemene de gerek yok, ama işte ben gelemeyeceğim, bir sonraki zamana yapalım gibi, böyle hani rain check, işte hava kontrolü yapayım gibi. Hani yağmur yağarsa birçok plan iptal olur ya, belki de bu oradan geliyordur. Her neyse, ben bu kelimeyi öğrendiğim gibi çok hoşuma gitti. Direkt işte telefona yazdım. Ondan sonra not alırdım böyle. Sürekli aldığım kelimeleri, kullandığım şeyleri, böyle bir durumla karşılaştığım zaman ne oluyor? Bana geçen daha burada sordular, işte bir yere çağırdılar. Direkt guys sorry I need to rain check that, işte hemen kusura bakmayın bir hava kontrolü yapmam lazım gibisinden kullandım. Yani ne oldu? Bir kelimeyi öğrendim, kullandım. Bu kelimenin benden çıkma şansı yok. Kazındı. Bir kere kullandım. Haneye artı bir kelime, hayırlı olsun. Yani bu şekilde kullana, öğrene, pratik yapa bir dünya bir bakmışsın binlerce kelime dağarcığın olmuş. Ondan sonra gramerleri tabii ki okul ve eğitim sayesinde bunları öğrenebilirsin. O şekilde geliştirebilirsin. Tabii ki burada olunca, konuşmak zorunda olunca daha iyi öğreniyorsun. Buna ben hemfikirim. Yani buradayken 100 öğreniyorsan Türkiye'deyken 10 öğreniyorsun, belki 20 öğreniyorsun. Buradaki öğrenim hızı çok daha fazla. Çünkü burada daha fazla konuşmak zorundasın bir kere her şeyden önce. Ama bu da şu anlama gelmiyor. Burada Chinatown'da Çinli bir adamla tanıştım, karşılaştım. 30 senedir burada. 30 senedir. Abartmıyorum, belki de senin 14 yaşındaki kelimen dağarcığın veya İngilizcen ondan daha iyidir. Adam haydan başka bir şey diyemedi çünkü bana. O yüzden dediğim gibi kesinlikle öğrendiğin şeylerin üzerine ekstra efor sarf etmen, öğrenmeye çalışman, analiz yapman, not alman ve üzerine gitmen kesinlikle şart. Zamanla böyle çabalarsan eminim bir gün senin de İngilizcen oldukça iyi bir seviyeye gelecektir. Evet, Amerika'ya gelecek kardeşime üçüncü söyleyeceğim şey kesinlikle çalışması ve para biriktirmesi olacaktır. Amerika'ya gelmenin ve burada yaşamaya başlamanın bir maliyeti var. Seni seven ailenin de onların yanından gitmeni istemeyeceği için sana bir de oğlum al şu parayı hadi Amerika'ya git demeyecekleri için kendi paranı, kendi hayatının kontrolünü eline alman o yüzden kesinlikle çok önemli. Yavaştan başla, çalışmayı sevmeye bak. Paranı biriktirmeyi ve doğru kullanmayı öğren. Biliyorum Türk lirası dolara karşı değerini gitgide yitirmeye başladı ama maalesef başka bir seçeneğin, başka bir çaren yok. Bundan 10-15 sene önce de 1 dolar belki 1,5 liraydı ama yine de zordu. Yani hemen böyle şap deyince gidemiyordum bir yere. Ben o zamanlar işte otellerde çalışıyordum lise ve üniversite zamanında. Kışları okul, yazları da işte çalışıp kendi paramı cebime koymayı o zamandan beri seviyordum. Sonuçta istediğim şeyi alabiliyordum. Kimseye, aileye böyle eyvallah çekip bana şunu alır mısın, bana bunu alır mısın hiçbir zaman sevmedim. Hep böyle pahalı şeyleri sevdim ve onlara ulaşmak için her zaman kendi paramı kullandım. O zaman da işte yazları çalıştırıp böyle kazandığım euroları, dolarları biriktirerek hiç harcamadan kışları böyle gidip Avrupa ülkelerini gezmek istiyordum. İşte tanıştığım insanların gidip ziyaretlerini yapıyordum. İşte otele para vermiyordum. Sonuçta yazın karşılaşıyorduk, tanışıyordum. Kışın gidip onların işte evinde kalıp onlar beni gezdiriyorlardı vesaire. Bu şekilde farklı ülkeler görüyordum. Ondan sonra zaten belli bir süre sonra Avrupa'yı gezdikten sonra Avrupa'yı ben şahsen kendim sevmiştim ama hiçbir zaman orada yaşamayı düşünmedim. Hep böyle dünyayı gezip keşif etme, işte farklı deneyimler yaşama peşindeydim.
ilerledim. En son 25 yaşında zaten Amerika'ya geldim. Bu da dediğim gibi biriktirdiğim paralarla buraya kendi adımımı attım. Sana da kesinlikle aynı şeyi tavsiye ediyorum. Cebinde paran olduğu zaman almak istediğin kararların, yaşamak istediğin hayatın arkasından gitmen oldukça kolaylaşıyor. Sana bahsetmiş olduğum bu 3 maddenin hepsi zaman alan şeyler ama sen oldukça gençsin. O yüzden sakin ol. Yolculuk uzun ve zorlu olacak, bunu unutma. Ama bir çiçek düşün, bir bitki düşün. Bunu büyütmek istiyorsan buna böyle her gün küçük küçük su verip güneşe çıkarman gerekiyor. Senin bir hayalin var, bunun peşinden her gün böyle küçük adımlarla devam etmen gerekiyor. Bir hayalin olması ve bunun farkında olman çok güzel. Ama dediğim gibi bunun zorlu olacağından, zaman alacağından sakın şüphen olmasın. Hemen umutsuzluğa kapılma. Çiçeğini her gün sula, sıkılmadan devam et. Unutma, o çiçeğe su vermezsen o bitki elbet bir gün kuruyup ölecektir. 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına geldiğinde en azından arkana dönüp baktığında böyle pişmanlıklarla dolu bir hayatın olmasın. En azından çalış, çabala ki ondan sonra çalışıp çabaladım diyebilesin. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Böyle 2 gün sonra sen de 30'lu yaşına gelip benim gibi böyle kameranın karşısında belki 14 yaşında başka birine tavsiye veriyor olacaksın. Walt Disney'den bir sözle bitirmek istiyorum bu videoyu. Peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayallerin gerçekleşebilir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Face the fact that ain't no cap, I'm real. No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel.